Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi yapıyoruz ve 51 tane zincir çekiyoruz. 7 zincir sayıyoruz ve 7.'sine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir atlayıp ikincisine ikili bir trabzan örüyoruz. Bu şekilde kafesler oluşturacağız zincirin sonuna kadar. Bu şekilde 23 kafes oluşması lazım. Sıranın sonuna geldiğimizde zincirin sonuna 5 tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz ve ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyoruz. İlk sırada yaptığımız gibi araya bir tane zincir çekiyoruz ve sıradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Örgümüz kare motifimizi bu şekilde oluşturacağız. Kare motifimizin boyu 17 kafesten oluşuyor. Şimdi köşe yapıyoruz. Yarım köşe 3 tane sık iğne örüyoruz buraya. Ve kenardaki kafeslerin içerisine de ikişer tane sık iğne örüyoruz. Bende boy 17 kafesten oluştu. Sizde farklı oluşabilir. Karenizin oluştuğuna emin olun, ölçerek öylece tamamlayın. Şimdi kenarları böyle örüyoruz. Köşeye geldiğimizde şu köşe yapımını da göstereceğim. 3 tane sık iğne örüyoruz köşenin içerisine. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yere 3 tane daha sık iğne örüyoruz. Köşelerimiz de bu şekilde. Son yarım köşemizdeyiz. Buraya 3 tane sık iğne örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve motifimizi çevirip şu ilk sık iğnenin tepesine ilmeğimizi kaydıracağız. Motifimizi çevirip tığımızı arkadan batırıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Bir tane zincir çekip bitiriyoruz. Sepetimizi öreceğiz. Şimdi onun için bir ilmek yapıyoruz ve devamında 20 tane zincir çekiyoruz. 20 zincirden sonra ipimizi doluyoruz ve 4 tane ilmek sayıyoruz. Dördüncüsüne bir tane ikili trabzan örüyoruz. Ve sonraki zincirlerin hepsine birer tane ikili trabzan örüyoruz zincirin sonuna kadar. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve ilk ilmeğin içerisine arttırma yapacağız. 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sıradaki ilmeklerin her birine birer tane ikili trabzan örüyoruz son ilmeğe kadar. Son ilmeğe geldiğimizde bir tane ilmeğimiz kaldı. Buraya da 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Aynı yere. Sonra zincirimiz kaldı. 3 tane zincirimiz vardı. O zincire de bir tane ikili trabzan örüyoruz. Hemen tepesinden batıp ve 3 tane zincir çekip dönüyoruz. İlk ilmekten başlayıp her ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sıranın sonuna kadar, zaten son sıramız.
Evet, zincirimiz kaldı. Ona da bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra 45 tane zincir çekiyoruz. Siz yine de ölçün. 45 tane zincir çekiyoruz ve zincirimizi sepetimizin diğer ucuna, diğer kenarına şuradan ilmekten sabitliyoruz. Sık iğne ile kaydırmayla sabitliyoruz. Bir tane zincir çekip ördüğümüz zincire yarım trabzan örüyoruz. Sepetin diğer kenarına kadar, zincir bitimine kadar zincirimize yarım trabzan örüyoruz. Sepetin sapı tamamlandıktan sonra şuradan hemen kenardaki, burada trabzan geldi ilk. Trabzanla boşluk yapıp iki trabzan arasındaki boşluğa 2 tane sık iğne örüyoruz. Ve şurada da trabzan. 2 tane sık iğne örüyoruz. Köşeye geldiğimizde hemen şu trabzan köşeye denk geliyor. O trabzanın ilmeğine, boşluğuna 2 tane sık iğne örüyoruz. Sonra devam ediyoruz. Her ilmeğe bir tane sık iğne örüyoruz. Böyle sık iğne ile sepetimizin etrafını döneceğiz. Evet, yine köşeye geldik. Tam o son trabzanın ilmeğine 2 tane sık iğne öreceğiz. Sonra şu zincir boşluğuna, trabzanın yanındaki oraya 2 tane sık iğne, üst sıradaki zincir boşluğuna 2 tane sık iğne, onun üstündeki trabzan boşluğuna, 2 trabzan arasına 2 tane sık iğne yapıyoruz ve ipimizi kaydırıyoruz şu saptaki ilk yarım trabzana. İlmeğimizi yapıp bitiriyoruz. Papatyamızı yapacağız. Bunun için halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisinde 5 tane sık iğne örüyoruz. Sonra ipimizi ilk sık iğnenin tepesine kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip bitiriyoruz. İplerimizi biraz uzun kesiyoruz. Halkanınkini de uzun bırakıyoruz. Bağlamak için kullanacağız. Şimdi tığımızı ipimizi kaydırdığımız ilmekten batırıyoruz. Diğer ipimizi ilmek yapıp alıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve aynı ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Devamında 2 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki ilmeği kaydırma usulüyle kapatıyoruz. Sonra 2 tane zincir çekiyoruz ve aynı ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeğe kaydırmayla kapatıyoruz zinciri. Evet, papatyamızın yapraklarını bu şekilde oluşturuyoruz.
Şimdi 5 tane sık iğne yapmıştık ama 6 yaprak yapıyoruz. O kaydırma ilmeğine de yaprak yapacağız ki arada açıklık olmasın. Çiçeğimizin motifi güzel dursun diye. Şimdi bu kaydırma ilmeğindeyiz. Oraya zincirimizi kaydırmayla kapatıyoruz. 2 tane zincir çekip aynı şekilde oraya da bir tane yaprak örüyoruz. İki tane zinciri çekiyoruz. Son zincirimiz. Tığımızı çıkartıp şu ilk ördüğümüz yaprağın ilmeğinden, yaprağı oluşturduğumuz ilmekten tığımızı batırıp ipimizi arkaya alıyoruz. Ve bir tane zincir çekip bitiriyoruz. Yaprak yapımına geçiyoruz. İlmeğimizi yapıyoruz ve 10 tane zincir çekiyoruz. İlk zincire ipimizi kaydırıyoruz. İkincisine sık iğne örüyoruz. Üçüncüsüne de sık iğne örüyoruz. Dördüncüsüne yarım trabzan örüyoruz. Sonra ikili trabzan örüyoruz. Bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Ve bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Sonra bir tane yarım trabzan örüyoruz. Son zincire sık iğne örüyoruz. 3 tane sık iğne. Birisi yaprağın bu tarafı için, şu anda ördüğümüz tarafı için. İkincisi yaprağın tepesi için. Üçüncüsü yaprağın diğer tarafına geçiş için. Bu arada ipleri de yürütmüyoruz. Bağlamakta kullanacağız. Üç sık iğneden sonra sıradaki ilmeğe yarım trabzan, sonraki ilmeğe ikili trabzan, sıradakine ikili trabzan ve sonrakine ikili trabzan. Sonra yarım trabzan, arkasına 2 tane sık iğne, her ilmeğe bir tane. Ve şu kalan kaydırma ilmeğiydi. Kaydırmıştık. Oraya da ipimizi kaydırıyoruz. Bir tane ilmek yapıp biraz uzun bırakıp kesiyoruz. Artık motiflerimizi birleştirelim. Örgümüz bitti. Şimdi sepetimizi önce dikelim motifimize. İğneliyorum kaymasın diye. Sonra şu kenarlardan sık iğne ile döndüğüm kenarlardan, buralardan sepetimizi motifimize dikiyoruz.
Sapını dikeceğimiz zaman, şimdi sapını dikeceğiz. Bunu yatay olarak koymuyoruz 3 boyutlu görünmesi için. Evet, şöyle kenardan göstereyim. Bakın şöyle duruyor. Böyle dikiyoruz, yapıştırmıyoruz. Yine onun ördüğümüz o yarım trabzanların sırtında oluşan ilmekler var ya, oralardan motifimizle birleştiriyoruz. Eğri dikmemeye özen gösterelim, kontrollü dikelim. Sepetin ağız tarafını dikmiyoruz. Şimdi çiçeklerimizi yerleştirelim. Önce yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Ben yaprakların uçlarındaki ipleri yanlışlıkla örgüde yürütmüşüm. Diğer yaptığım yaprakların. Sizinle ördüğüm değil. O yüzden iğne ile tekrar buraya ilmek atmam gerekiyor. Evet, bunu da aynı şekilde ipleri arkaya alıp düğüm atıyoruz. Diğer yaprağımızı da şuraya yerleştiriyoruz. Ben böyle yerleştirdim. Siz nasıl arzu ederseniz öyle yerleştirin. Papatyalarımızı da yerleştirelim. Onu da arzu ettiğiniz şekilde yerleştirin. Ben 7 papatya kullandım. Ne kadar istiyorsanız o kadar örer kullanırsınız. Bunların da iplerini zaten uzun bırakmıştık. Arkaya alıyoruz. Güzelce düğüm atıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, bitirdik. Çok tatlı oldu. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.